Biliyorum doğa çiçeklerine bakmakta çok fazla zorlananlar var aranızda. Eskiden ben de zorlanıyordum ama artık zorlanmıyorum. Peki neden? İşte bugün onu anlatacağım. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi her şeyden önce nasıl başardım ben doğa çiçeklerine bakmayı, artık öldürmemeyi ve mutlu bir şekilde yaşatıyor olmayı. Birinci sebep, akıllı saksı sistemini kullanmaya başladım. Aşırı mutluyum, memnunum. Bununla ilgili bir video çekmiştim ama orada daha tam olarak tecrübem yoktu. Bu sefer size tecrübeyle geldim. Neye dikkat etmeniz gerektiğini vesaire anlatacağım ama akıllı saksı nasıl yapılır diyorsanız eğer aşağıya videosunu tabii ki koyacağım. İkincisi ise dualarda ışık seçimi, ışığı doğru ayarlamak, doğru yere konumlandırmak zor olduğu için ben bütün dualarımı, çoğunu diyeyim, yapay ışık kaynağının altına aldım ve ciddi anlamda bir süre sonra coştular arkadaşlar. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Lütfen sabırlı olun. Ben bu videoyu bir ay önce falan çekecektim ama aradaki farka baktığımda cidden hani çok fazla böyle bir büyüme farkı, bak ne güzel olmuşlar diyebileceğim bir fark yoktu eski videoma göre. Ama bu bir aylık süreçte o kadar güzel coşmaya başladılar ki ben bile şoka girdim. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi akıllı saksı sistemi nedir peki? Birazcık burada girişinden bahsedeyim. Akıllı saksı sistemi hazırları satılıyor ama ben kendin yap projelerini her zaman daha çok seviyorum. Saksının içerisinde suyu emebilen bir ip oluyor. Bez parçası oluyor ve dış saksının içerisinde de su oluyor. Ben gene her zaman gibi su koymayı unutmuşum ama bu bir sorun değil, bir avantaj. Bunu fark ettim. Ondan bahsedeceğim. Ben bu rezervuarın içine suyu koyduktan sonra, bu arada saksının altına hiçbir şekilde bu su değmiyor. Sadece ipten toprak ihtiyacı olan suyu alıyor. Suyu koyduktan sonra kendi su ihtiyaçlarını toprağın nem durumuna göre kendileri karşılıyorlar. Böylece benim ekstra ay suladım mı sulamadım mı gibi panik yapmama gerek kalmıyor. Şimdi bu rezervuarı her dakika doldurmuyor olmamın avantajından bahsedeceğim. O videoda da yanılmıyorsam söylemiş olmam gerekiyor. Ne olursa olsun bana göre toprak bir süre kurumaya doğru meyletmeli bu dua çiçekleri olsa bile. Şimdi burada Makoyana var. Öncesi sonrası fotoğrafını alıp koyuyorum. Hatta şu an yeni yaprak çıkarıyor. Bunlar hatırlar mısınız bilmiyorum. Eğer videoyu izlediyseniz trips dönemi geçirmişlerdi ve şu an yanılmıyorsam 3-4 aydır zaman konusunda o kadar kötüyüm ki arkadaşlar. Bana üniversiteden ne zaman mezun oldun diye sorsanız hani 5 sene falan oldu derim ama alakası yok. O yüzden çok inanmayın benim zaman sözlerime. Kanıtlarla gelmiyorsam inanmayın ama şu an 3-4 ay diye sallayacağım. Muhtemelen olmuştur o kadar. 3-4 aydır burada bakıyorum diyebilirim. Ya daha fazladır, daha az olduğunu zannetmiyorum ama. Ve gayet güzel bir şekilde Makoyana'm coştu. Şimdi bu besin kısmına gelirsek akıllı saksıda ben şunu yapıyorum. Suyun içerisine besin koymayı, besinli su koymayı denedim yani rezervuarına. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi ben sıvı besin kullandığım için bir süre sonra besin aşağıya çöküyor ve üstte aslında çok az besin olan bir su kalıyor. Böylece çok fazla böyle besin alabildiklerini ben düşünmüyorum açıkçası. O yüzden şöyle yapıyorum. Evet, rezervuarda her daim yani arada unutmaktan korkmayın. Çok fazla uzun süre tabii de kurumasına izin vermeyin ama ayda bir filan aklıma geldikçe besinli suyla üstten sulama yapıyorum. Zaten eğer akıllı saksı kullanıyorsanız, hatta sadece akıllı saksıyla da alakalı değil, toprağınıza besinli su veriyorsanız ayda bir, 2 ayda bir en kötü saf temiz suyla o toprağı yıkayın. Çünkü bir süre sonra o besin maddeleri tuzlaşmaya başlıyor. Köklere zarar verme ihtimalleri artıyor. Toprağı yıkamak şimdi niye önemli? Siz yukarıdan temiz su koyduğunuzda toprak içerisindeki gözeneklerdeki hava saksı altındaki deliklerden dışarıya çıkıyor. Suyun içerisindeki oksijen ve bu boşalan deliklerin yeniden havayla dolmasıyla toprak içerisindeki oksijen bir şekilde revize olmuş oluyor. Bu da kökler için çok faydalı bir şey. O videoda şu arkadaş da vardı diye hatırlıyorum. Bu arkadaş da bu şekle geldi. Bu da akıllı saksıda. Tabii ki suyu yok gene.
Çok hızlı içiyorlar suları. Şöyle yapıyorum mesela. Bu arada sinek sorunu ne yazık ki oluyor. Ben orada şöyle bir hata yapmışım. Onu da söyleyeyim. Yeri gelmişken ipi çok fazla toprak yüzeyine yakın yere koymuşum. O videoyu izlerken bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. İpi illa toprağın üst yüzeyine kadar çıkarmanıza gerek yok. Çünkü bu fungus nets dediğimiz uçuşan küçük nem sinekleri toprak yüzeyi nemliyse eğer artış yapıyor. O yüzden o ipi olabildiğince hani toprak yüzeyinden böyle 1-2 santim aşağıda bitirmenizi ben tavsiye ediyorum. Böylece toprak yüzeyiniz ıslanmaz. Şimdi mesela rezervuarında evet su yok ama gene de şöyle bir bakıyorum toprağı nemli, acil bir durum yok. O zaman rezervuarı hemen doldurmama da gerek yok. Belki bugün bir besinli suyla bunların bir sulamasını yaparım. 2-3 gün sonraya alarm kurup rezervuarı o zaman doldururum. Bu arkadaş da bu şekilde büyüdü. O videoda en gariban olan bence buydu. Şu an gördüm. Bu arada bunu ben yurt dışı firmalarından bir tanesinde almıştım. Sonra Instagram takipçilerim hatırlar belki. Bulaşık makinesine attım ve bu şekilde yamuldu. Akıllı saksı sistemi olan hazır bir saksı bu. Ama gene de ben bu şekilde kullanıyorum. Yamulmuş olsa da işime yarıyor. Şu an gördüm dediğim de şu olay. Umuyorum ki kökünü görebiliyorsunuzdur. Evet, altından kök çıkmış ve suya ulaşmaya çalışmış. Minnoş minnoş ve ulaşmış bir şekilde 2 tane de ipi var. Bu arkadaş mesela o videoda küçücüktü, onu hatırlıyorum. Trip salgından dolayı çok fazla böyle sorun yaşadılar. Şimdi buradaki suyu benim gibi çok uzun süreli unutmazsanız yaprak uçlarındaki sorunlarda doğalarda çok fazla yaşanıyor biliyorum. Nispeten azalıyor. Şimdi önceki dönemde bunun altında şeffaf olmayan bir saksı vardı. Su seviyesini göremiyordum ve gördüğünüz gibi hani yaprak uçlarında sararma olmuş. Ben de kesmişim oraları. Ama artık şeffaf saksıda olduğu için ve su miktarını gördüğüm için yeni çıkan yapraklar daha sağlıklı ve daha güzel bir şekilde görünüyor. Bu da büyümeye devam ediyor. Ya en çok büyüyeni şu arkadaki arkadaş. Ulaşabileceğim mi bakalım? Lütfen devrilmeyin. Ya, evet. Kameraya sığıyordur umarım. Çok mutlu, ışığın altında çok mutlu, akıllı sulama sisteminden çok mutlu ki bu kadife yapraklı olan doğalardan ve hani normalde çok fazla sorun yaşayan bir doğadır ama ya bunun bu şekilde büyüdüğünü görmek o kadar büyük bir mutluluk ki anlatamam size. Muhtemelen bunda da su yoktur. Tabii ki yok ama yukarıda kalsın diye altına saksı koymuştum. Saksı artık yapışmış ama gene toprağı nemli. O yüzden bitkide sorun da yok. Bitki mutlu, ben mutlu. Gerisini boş verin. Şimdi tabii ki çok fazla gelişim göstermeyen minnoşlar da oldu. Bunları akıllı saksıda olmayanlar genelde çok fazla gelişim göstermedi. Bu arkadaşı hatırlarsanız nispeten daha küçüktü. Tabii ki büyüdü ama yapay ışık bunlarda işe yaradı mı bilmiyorum. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Şimdi bazı bitkilerin adapte olabilmesi için yeni ortama bazen 6-7 ay geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Bitkiler bizim gibi değiller. Daha fazla zamana ihtiyacı olabiliyorlar. Bazen de daha hızlı adapte olabiliyorlar. O yüzden lütfen sabırlı olun. Şimdi ben bu arkadaşı bir ay burada bekletip ay işe yaramadı geri çekeyim demiyorum. Bunların hepsi burada. Çok uzun süre burada kalacaklar. Çok uzun süre mutsuz olduklarını görürsem eğer o zaman doğal ışık kaynağına yönelteceğim. Şimdi ışık seçimiyle ilgili de çok fazla aklınızda soru işaretleri var biliyorum. Hangi ışığı alacağım? Bana link atsana. Link atamıyorum çünkü şöyle düşünün, bir tane üretici var 20 tane firmaya veriyor. Benim aldığım firmada stok tükendikten sonra ben size link atamıyorum. Çünkü aldığım site link vermiyor. Ben de takipçilerime şunu tavsiye ediyorum. Bir siteye girdiğinizde ışık mı alacaksınız? Bir kere zaten full spektrum olsun. Alacağınız ışık öyle pembeli, morlu vesaire bir şeyler almayın. Aşağıdaki yorumlar çok değerli. Ne zaman ki ben yoruma bakmadan bir şey aldığımda, ışık olsun başka bir şey olsun, eninde sonunda bir pişmanlık yaşayıp iade ettim. Ama şu an kullandığım ışıkların hepsini yorumlarda ne yazmışlar onlara bakarak aldım. Mutluyum. Bitkiler de mutlu, ben de mutluyum. Bitkiler mutluysa ben niye mutlu olmayayım zaten. Trio Star'ı da göstereyim. Bu birazcık ışıktan uzak duruyor ama mutlu ya. Bu da akıllı sulamada değil. Bu arada hepsini geçirmeyi düşünüyorum, istiyorum ama böyle bir zaman bulamıyorum ne yazık ki. Umarım bir gün böyle her şeyi telefonu falan kapatıp güzel bir program açıp karşısına geçip bunların hepsini akıllı saksı sistemine alacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar
Umarım video faydalı olmuştur. Öpüyorum hepinizi.